Herkese merhaba. Bugün internetin o görünmeyen ama belki de en kritik mimarisini, yani web güvenlik standartlarını konuşacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Biliyor musunuz, her şey aslında gecenin bir yarısı, ekrana baktığınızda o tek bir satır kodun size sessizce sorduğu o soruyla başlıyor. Beni koruyacak mısın? İşte web güvenliği tam da bu. Teknik bir zorunluluktan öte, o koda karşı hissettiğiniz kişisel bir sorumluluk. Dijital bir emanet adeta. Peki bu emanet ne kadar kritik? TÜİK'in 2024 verileri durumu çok net ortaya koyuyor. Türkiye'deki işletmelerin tam %43'ü, yani neredeyse her iki işletmeden biri bir siber saldırıya uğramış. Hani o şiirsel başlangıç var ya, işte onu bu sert gerçekle birleştirmek zorundayız. Çünkü bazen en güçlü uyarı sayılardan gelir. Gelin konuyu daha iyi anlamak için harika bir metafor kullanalım. Korkuluksuz köprü. Şöyle gözünüzde canlandırın. Göz alıcı, müthiş bir mühendislik ürünü bir köprü. Ama o %43'lük saldırı oranı bu köprünün ne kadar tehlikeli olabileceğini de bize fısıldıyor. Bir web sitesi tasarımıyla, kullanıcı deneyimiyle sizi kendine çeken o güzel köprüye çok benzer. Ama eğer güvenlik standartları yoksa o köprünün korkulukları da yoktur demektir. Üzerinden geçen herkes her an aşağı düşme riskiyle karşı karşıya. İşte güvenlik, o köprünün güzelliğini bozmayan ama her adımda hayat kurtaran o görünmez korkuluklardır. Peki, bir an için duralım ve düşünelim. O gözden kaçırdığınız küçücük bir güvenlik açığı, bu devasa, bu güzel köprünün tamamını yerle bir edebilir mi? Bu soru aslında web güvenliğinin ne kadar hassas bir denge üzerine kurulu olduğunu bize çok acı bir şekilde hatırlatıyor. Tamam, köprümüzü nasıl daha güvenli hale getireceğiz? İşte bu noktada gelin konuya bambaşka bir açıdan bakalım. Güvenliği sahneye çıkmadan önce kusursuz bir performans için yapılan o provalar gibi düşünelim. Yani bir güvenlik oyun planı hazırlayalım. O WASP tapon listesini sakın sıkıcı teknik bir kontrol listesi sanmayın. Hayır, o bir yönetmenin elindeki oyun senaryosu gibi. Sahneye çıkmadan önce başınıza gelebilecek en yaygın felaket senaryolarını tek tek prova etmenizi sağlar. Yani hangi durumda ne yapacaksınız? Hangi saldırıya karşı hangi repliği söyleyeceksiniz? Hepsi bu oyunun kulis defterinde yazılıdır. Ve tabii ki bu planda sahneye davetsiz dalan aktörlere karşı da hazırlıklı olmamız gerek. Mesela XSS ya da CSRF gibi saldırılar. Bunlar oyunun ortasında sahneye fırlayıp bütün akışı bozan, seyirciyi yanıltan, kötü niyetli palyaçolar gibidir. Kodun içine gizlenen küçücük bir şaka bütün oyunu mahvedebilir. Bu tiyatro metaforu, SAST ve DAST gibi iki temel test türünü anlamamızı da acayip kolaylaştırıyor. Bakın, SAST, daha oyun başlamadan senaryoyu elinize alıp, burada bir mantık hatası var demek gibi bir şey. Kulis arkasında hataları bulursunuz. DAST ise, oyun başladıktan sonra seyircilerin arasına oturup, şuradaki oyuncu repliğini unuttu demek gibidir. İkisini bir arada yaptığınızda, hem içeriden hem dışarıdan tam bir güvence sağlarsınız. Harika, oyun planımız hazır. Peki bu planı ayakta tutacak sahne arkası altyapısı nasıl olmalı? Şimdi gelin, verinin güvenle akmasını sağlayan o güçlü ama görünmez altyapıyı bir baraj metaforuyla inceleyelim. Yani görünmez temeli. Dışarıdan baktığınızda bir baraj gölünün sakin yüzeyini görürsünüz, değil mi? Ama o sakinliğin altında aslında devasa bir mühendislik, tonlarca beton, inanılmaz bir güç yatar. İşte TLS/HTTPS, WAF'lar ve CDN'ler gibi güvenlik altyapıları da tam olarak böyledir. Biz kullanıcı olarak onları hiç görmeyiz ama internetin güvenli akışı tamamen onlara bağlıdır. Bu teknolojileri çok basit benzetmelerle aklımızda tutabiliriz. Mesela TLS/HTTPS dediğimiz şey, kalabalık bir kafede arkadaşınızın kulağınıza fısıldadığı bir sırdır. Sizden başka kimse duymaz. WAF, apartmanın girişindeki her gelen paketi şüpheyle süzen o meraklı kapı görevlisidir. CDN ise en uzaktaki kullanıcıya bile içeriği ışık hızıyla ve güvenle ulaştıran bir ekspres trendir. Ve bu temel bileşenlerden biri de CSP, yani içerik güvenliği politikası. Adı biraz karmaşık gelebilir ama aslında çok basit. Şöyle düşünün, tarayıcınız bir restorana gidiyor ve garson önüne bir menü koyuyor. Sadece ve sadece o menüde yazanları sipariş edebilir, dışarıdan veya mutfaktan gelen şüpheli hiçbir şeyi kabul edemez. CSP de tarayıcınıza tam olarak bunu yaptırıyor. Çok net.
Peki bir anlığına durup düşünelim. Arka planda sürekli işleyen bütün bu görünmez kurallar, bu kapı görevlileri, bu menüler bizim internetteki gündelik alışkanlıklarımızı ve en önemlisi güvenlik hissimizi aslında nasıl şekillendiriyor? Bütün kurallar, bütün temeller yerinde olsa bile işimiz daha bitmedi. Çünkü güvenlik bir kez yapılıp bitirilen bir şey değil. Sürekli bakım isteyen, yaşayan bir süreçtir. İşte bu da bizi son metaforumuz olan yaşayan bahçeye getiriyor. Bir web sitesini inşa edip bitirdiğiniz bir bina gibi düşünmeyin. O daha çok sürekli ilgi isteyen, büyüyen bir bahçe gibidir. Güvenlik de işte o bahçeyi her gün sulamak, yabani otları temizlemek, zamanı gelince budamaktır. Yani sürekli devam eden bir eylemdir, bir varış noktası değildir. Peki, bu dijital bahçenin bakımı nasıl yapılır? Aslında 3 temel adım var. Birincisi, zayıf noktaları bulmak için bir sızma testi yapın. Yani kilitlerinizi kontrol etmesi için dost bir hırsız tutun. İkincisi, bahçedeki ayak izlerini dikkatli bir izci gibi takip etmek için sürekli loglama ve izleme yapın. Ve son olarak belki de en önemlisi, gerçek bir yangın çıkmadan önce yangın tatbikatınızı yapın. Yani bir kriz anında paniklememek için olay müdahale planınızı önceden hazırlayın. Şimdi de bu konuyla ilgili en çok merak edilen, en sık sorulan bazı pratik sorulara ve onların yanıtlarına bir göz atalım. İşte belki de en can alıcı soru bu. Tüm bu güvenlik standartlarını uygulamak özellikle küçük bir işletme için çok mu maliyetli, bütçeyi aşar mı? Aslında olaya şöyle bakmak lazım. Gerçek maliyet, önlem almak için harcadığınız para değil. Gerçek maliyet bir saldırıdan sonra kaybettiğiniz veriler, yerle bir olan itibarınız ve belki de bir daha asla geri kazanamayacağınız müşteri güvenidir. Atacağınız küçücük adımlar sizi işte bu devasa kayıplardan koruyabilir. Bu grafikte durumu çok net bir şekilde özetliyor aslında. Bakın, önlem almanın maliyeti ne kadar küçük ama bir ihlal sonrası yaşanacak gelir kaybı ve özellikle de onarılması yıllar süren itibar hasarının maliyeti, aradaki fark gerçekten inanılmaz. Özetle bugün konuştuğumuz her şeyin vardığı ortak bir nokta var. Güvenlik, tamam hallettim, bitti diyebileceğiniz bir hedef değil. Tıpkı o yaşayan bahçe gibi sürekli bakım, sürekli ilgi ve sürekli iyileştirme gerektiren dinamik bir süreç. Ve bu bölümü sizi doğrudan eyleme geçirecek bir soruyla bitirelim. Tüm bu konuştuklarımızdan sonra kendi dijital bahçenizin bakımını yapmak için yarın atacağınız o ilk somut adım ne olacak? Vereceğiniz cevap, dijital geleceğinizin anahtarını elinde tutuyor olabilir.